Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoyu çekmemdeki amaç, günümüz şartları gereği iş dünyasında var olabilmek adına farklı ve etkileyici metotları kullananlar daha kolay farkındalık yaratıyorlar. Bunu özellikle ilk kez gördüğümde etkilendiğim elektronik CV paylaşımlarından esinlenerek söylüyorum. Ki artık iş dünyasında hangi konuda olursa olsun klasik yöntemlerle girişimlerde bulunmak sonuç getirmiyor. Hepimizin çok iyi bildiği gibi iş görüşmeleri maksimum 20 dakika sürmekte ve bu görüşmeler daha çok kişinin geçmişi ve düşüncelerine ilişkin olmaktadır. İnsan kaynakları uzmanları stresli ve yoğun iş ortamlarında firmalarla uygun doğru kişiyi bu görüşmeler ışığında bulmaya çalışmakta olup iş görüşmesine giren aday açısından bakıldığında ise onca başvuru arasından deneyimlerini, yeteneklerini ve hedeflerini üzerindeki baskı ve heyecan ile ortaya çıkaramaktadırlar. Bana göre en önemlisi de işin nasıl yapıldığının bu görüşmelerde yeterince aktarılamamasıdır. Ben de kendi açımdan bu eksikliği teknolojiyi kullanarak gidermek ve iş görüşmesi öncesi iş dünyasında çalışmam ile ilgili fikir oluşmasına katkıda bulunmak istedim. Çünkü hızla değişen zaman ile birlikte teknolojiyi hayatın her alanına uyarlamak ve olaylara farklı bakış açısıyla karşılık vermek ihtiyacın ötesine zorunluluk haline geldi. Yaptığım bu çalışma iş yapış tarzımı anlatmama katkı sağlarken işveren tarafına da yapılmasını istediği işin süreçlerini başından sonuna kadar görebilmesini olarak tanıyacaktır. Bu bağlamda uzun süre deneyim kazandığım, profesyonel etkiliğim olan üretim planlama ile ilgili çalışmalarımı paylaşmak istedim. Diğer çalışmalarım ile ilgili videolarda paylaşacağım. Başlamadan önce şunu söylemek isterim ki bulunduğunuz firmada kullandığınız ERP programları sizlere üretim planını sistemin üzerinden yapma olanı tanıyordur. Ancak birçok firma bazı nedenlerden dolayı üretim planlarını ERP programları üzerinden yapamadığı veya yaptıramadığı için ofis programlarından biri olan Excel üzerinden tüm bu işlem adımları yapmaya çalışmaktadır. Ben de yaptığım bu çalışmada Excel ile üretim planı daha etkili ve daha kullanışlı nasıl yaparız anlatmaya çalışacağım. Bu çalışma ile inceleyeceklerimiz 1. Müşteriden gelen siparişleri firmanın mevcut bitmiş ürün stoklarına göre analiz edeceğiz. 2. Müşteriden gelen siparişlere göre herhangi bir proses için üretim planı hazırlayacağız. 3. Üretim planını yaptığımız esnada vardiyalık kapasiteyi görebileceğiz. 4. Üretim planını tamamladıktan sonra ise bazı analizleri birlikte inceleyeceğiz. Bu analizler nelerdir? Vardiyalık bazda tüm haftanın günlük planına ait kapasiteyi göreceğiz. Ve yine vardiyalık dağılıma göre gerçekleşen üretim kapasitesini göreceğiz. Son olarak ise haftalık plana ait kapasite ile gerçekleşen üretimin kapasitesini inceleyeceğiz. Öncelikle müşteri siparişlerine bakalım. Bu çalışmada geçen referanslar gerçekçi olmayan verilerdir. Yapacağım çalışmalarda daha kolay anlaşılabilmesi için referansları müşteri ve firma şeklinde isimlendirdim. Bu veriler müşteriden EDI veya herhangi bir formatla gelen siparişlerin firmanızda kullanılan ERP programları tarafından belirlediğiniz parametrelere göre şekil almış halidir. Burada günlük bazda müşteri talep miktarları görülüyor. Bu veriler daha uzun süreli alınabildiği gibi kısa vadede alınabilir. Şimdi firma stoklarına bir bakalım. Burada ise bulunduğunuz firmanın ERP programından alınmış güncel bitmiş ürün stokları var. Bunların hepsini şimdilik sıfır yapacağım. Buraya tekrar değer girdiğimizde bir sonraki adımda yapacağımız çalışmada etkilerini göreceğiz. Üretim planını hazırlayabilmek için bu iki temel veriyi kullanacağız. Şimdi analiz sayfasına geçelim. Analiz sayfası bizim çalışmamızın temelini oluşturan sayfa. Bütün işlemleri bu alanda yapacağız. Müşteri referanslarına karşılık firma referansları ve bu referanslara karşılık da hangi proseslerde üretildiğine dair detay. Bu detay üretim planını yaparken işimizi kolaylaştıracak. Geç sunumlu ve sonrasındaki değerler müşteri siparişlerinden gelmekte. Yalnız burada şöyle bir detay var. Adetler müşteri siparişinden farklı. Örnek vermek gerekirse müşteri ürün 1 21 22 23 350 350 700 gidiyor. Analiz sayfasında müşteri ürün 1 21 22 23 455 455 910 diye gidiyor. Bunun nedeni proseslere ait OI değerlerinin müşteri sipariş adetleri üzerindeki etkisini üretim planına başlamadan ekledim. Bu işimizi plan esnasında daha kolaylaştıracaktır. Şimdi sıfırlamış olduğum bitmiş ürün stoklarını tekrar eski haline getireceğim ve müşteri siparişleri üzerindeki etkilerini birlikte görelim. Çünkü bu alanın kırmızı olmasının bir nedeni var.
Kırmızı olan bazı alanın yeşil renge döndüğünü görüyoruz. Bunun anlamı şu. Yeşil renk firmada bulunan bitmiş ürün stoklarının müşterinin güncel siparişlerine göre ne kadar süre yeterli olduğunu gösteriyor. Kırmızı renk stokların yeterli olmadığı değerleri gösterir. Üretim planı yapmaya başladığımızda bir de burada mavi renk göreceğiz. Bunlar da plana aldığımız adetlerin müşterinin güncel siparişlerine göre ne kadar süre yeterli olacağını gösterecektir. Bu bir simülasyon olduğu için içinde bulunduğumuz güne ait adetleri üretim planına yazacağız. Yalnız gerçek iş hayatında sizin yarını bugünden üretiyor, ertesi gün ise plan alıyor olması gerekiyor. İlerleyen dönemde Endüstri 4.0 ile birlikte aynı gün müşterinin direkt hattına üretim yapar duruma gelinecektir ki bu durumda üretim planları saatlik yapılmak zorunda kalınacaktır. Şimdi montaj prosesine ait üretim planını hazırlayalım. Üretim planı formatından bahsetmem gerekirse vardiyalara ayrılmış bir gün ve her vardiya için üretim planına başlamadan önce girilmesi gereken genel bilgiler görülüyor. Bu bilgiler vardiyada çalışan eleman sayısı, yemek molası, diğer mola dediğim çay veya şahit firmanızda serbest ise sigara içme molası gibi molalar. Duruşlar olarak belirtim alana elektrik kesintisi, makine arızası gibi sizin kontrolünüzde olmayan ve aniden gelişen aksaklıklar girilir. Planı referans ve adet ile doldurduğumuzda vardiyalık kapasiteyi anında görebileceğiz. Ve aynı zamanda referansı girdiğimiz adede göre aşağı yukarı hangi saatte biteceğini görebileceğiz. 3 vardiya için üretim planı tamamladığımızda ise günlük kapasitesinin ikaz ışıklarını yandığını görebileceğiz. Müşterinin günlük olarak revize ettiği siparişlere göre yapacağınız üretim planınızı sizinle günlük revize etmek kaydıyla ister 3 günlük ister bir haftalık planlayıp ilgili proses yöneticisine verebilirsiniz. Planladığınız referans ve adetleri de ERP programınız üzerinden işlemi olarak açabilirsiniz. Şimdi planı yapmaya başlayabiliriz. Öncesinde genel bilgileri dolduralım. Bunları random olarak dolduralım. Eleman sayısını 4 kişi diyelim. Yemek molası 30 dakika. Çay molası 15 dakika diyelim. Gördüğünüz gibi burada kapasite dolmaya başladı. Şimdi referansları ve planlanan miktarları dolduralım. Analiz sayfamıza gidiyoruz. Burada daha önce söylediğim gibi bu alandan faydalanacağız. Montaj hattı üretim planını hazırlıyoruz. Onun için öncelikle şu montaj hattının şu ilk kodundan başlayalım. İsterseniz müşterinin tüm talebini üretim planına yazıp stokları, mevcut stokları emniyet stoğu gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz siparişten stoğu düşüp kalan miktarı yazabilirsiniz ki olması gereken de budur. Ben de öyle yapacağım. Buraya 110 adet yazayım. Gördüğünüz kapasite dolmaya başladı ve süre gördüğünüz gibi üretim bitiş süresi burada görünüyor. Evet, ikinci montaj kodumuzu en yakın terminli kodları yazacağız öncesinde. ...250... Evet, 169 oldu. Bir sonraki kodumuzu yazacağız şimdi. Bu yazılmıyor. Bu başka bir prosese ait bir kod. Şunu yazıyoruz. Ancak bunun tamamını yazamayacağız. Çünkü büyük ihtimalle vardiya kapasite yetmeyecek. Bir random bir rakam yazalım. 130 diyelim. 135 diyelim. Evet, 135 adet %100 kapasite dolur. Şu anda bu kapasite dolmuş. Zaten saatte 15.59 yani 16 gibi vardiya tamamlanmış oluyor. Ben diğer vardiyaları ve diğer günleri analizleri, rapor sayfasındaki grafikleri incelemek için tamamlayacağım. Bir haftalık üretim planı vardiyalık bazda doldurdum. Tüm vardiyaların kapasitenin %100 olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca günlük kapasite ikaz ışığının yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Bunun anlamı günlük kapasitenin üretim planının alındığını gösteriyor. Kırmızı ve yeşil ikaz ışıklarını gördük. Bir de sarıyı görelim. Bunun için birkaç referans ait adeti sileceğiz buradan. Evet. Şimdi tekrar geri alalım. Son olarak analiz sayfasının durumuna bir bakalım.
Burada üretim planını aldığımız adetlerin mavi alan olarak görüyoruz. Ayrıca planlanan miktarların toplam adedini görüyoruz burada. Şimdi rapor sayfasına geçebiliriz. Evet, rapor sayfasına baktığımızda vardiyalık dağılıma göre planlanan günlük kapasitenin dolduğunu görüyoruz. Hepsi %99, %100. Altında vardiyalar görünüyor. Onun dışında gerçekleşen kapasiteyi göremiyoruz çünkü hiçbir değer girmedik buraya. Haftalık planlanan kapasiteyi görüyoruz, %98.6. Diğer hiçbir değeri göremiyoruz. Görmemiz için gerçekleşen kapasiteye girmemiz gerekiyor. Bunun için de plana gidip gerçekleşen miktarları yazmam gerekiyor. Ben random olarak şimdi yazıyorum bir vardiya için. Rapor sayfasından durumu görelim. Bunun 120 adet olduğunu düşünüyorum. Bunun 250 adet üretildi. Bundan da 140 adet üretildiğini düşünüyorum. Rapor sayfasına baktığımızda pazartesi birinci vardiyanın bir günün %40'ının dolu olduğunu görüyoruz. Şimdi ben tamamını görebilmek için tüm haftayı tamamlayacağım. Bir haftanın geçtiğini ve üretimlerin gerçekleştiğini varsayıyoruz. Ben değerleri random olarak girdim. Bir haftalık değerler görülüyor burada. Şimdi rapor sayfasına geçebiliriz. Vardiyalık dağılımına göre gerçekleşen günlük kapasite değerleri görülüyor burada. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi de bir sıkıntı gözükmüyor. Yalnız salı, perşembe ve cumada sıkıntı var. Salı ve cumada kapasitesinin altında, perşembe ise üzerinde. Benim yorumum çevrim sürelerinde sıkıntı olabilir. Bunları incelemek gerekiyor. Buradan problemlere inilebilir. Burada ise planlanan ve gerçekleşen kapasite karşılaştırması var. Salı gerçekleşen kapasite planlanandan düşük, perşembe yüksek, cuma düşük şeklinde görülüyor. Burada da haftalık gerçekleşen kapasite görülüyor. Bu videonun başında söylediğim gibi diğer çalışmalarım ile ilgili video paylaşımında bulunacağım. Bu çalışmamı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmayı kendi buldukları firmanın KPI veya proses parametrelerine göre ben hazırlayabilir veya tüm süreçleriyle nasıl hazırlandığına dair danışmanlık hizmeti verebilirim. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.